1769 yılında dünyanın en güzel adalarından biri olarak bilinen Korsika'da doğuyorsun. Ama kartpostallık manzaraların arkasında yoksulluk, açlık ve savaş var. 8 çocuklu, asil ama fakir bir ailenin ikinci çocuğusun. Ama 8 çocuk da biraz fazla sanki. Evinizde para yok. Baban küçük evinizin önünde borçlarla boğuşuyor. Annen ise aileyi doyurabilmek için gece gündüz çalışmaktan bitkin düşmüş durumda. Korsika kısa süre önce Fransa tarafından işgal edildi. Gururlu bir Korsikalı olan ailen şimdi Fransız yönetimine boyun eğmek zorunda kalıyor. Daha doğduğun anda şunu anlıyorsun. Hayatta kalabilmek için sürekli savaşman gerekecek. Video başlamadan önce ben Sensei. İçerikler tamamen mizah ve eğlence amacıyla üretilmiştir. Aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoda kim olmak istediğini yorumlara bırak. Yıllar geçiyor, 5 yaşına geliyorsun. Hayat hala acımasız. Baban Fransız yetkililerle sürekli tartışıyor. Annen geceleri sessizce ağlıyor. Kardeşlerin sık sık hastalanıyor. Zayıf bedenleri eski battaniyelerin altında titriyor. Bir gece küçük kardeşin yüksek ateşe yenik düşüyor. Ve sen kaybetmenin ne demek olduğunu ilk kez o gece öğreniyorsun. Korsikalılar Fransızlardan nefret ediyor. Fransızlar ise Korsikalılara tepeden bakıyor. 7 yaşına geldiğinde diğer çocuklarla oyun oynuyorsun. Ama herkesten daha küçüksün. Aksanınla dalga geçiliyor, dışlanıyor ve zorbalığa uğruyorsun. Bir süre sonra baban sana daha iyi bir gelecek verebilmek için seni Fransa'daki askeri okula gönderiyor. Ama büyük bir sorun var. Neredeyse hiç Fransızca bilmiyorsun. Okulda yalnızlığın daha da büyüyor. Kimse seni kabul etmiyor. Sen de kendini kitaplara gömüyorsun. Tarih okuyorsun, savaş stratejileri öğreniyorsun ve bir gün büyük bir fatih olmanın hayalini kuruyorsun. Kütüphane artık senin tek sığınağın oluyor. 16 yaşına geldiğinde Paris'teki askeri akademiye kabul ediliyorsun. Herkesten daha hızlı öğreniyorsun. 2 yıllık eğitimi sadece 1 yılda tamamlıyorsun. Peki ödülün ne oluyor? Seni övmek yerine ücra bir garnizona teğmen olarak gönderiyorlar. Baya helal olsun kardeşim deyip dağın başına yolluyorlar. 18 yaşında küçük bir Fransız kasabasında görev yaparken ilk kez gerçek çatışmaları görüyorsun. Kanı, korkuyu ve ölümü ilk kez bu kadar yakından hissediyorsun. Henüz genç bir teğmensin ama gücün her zaman bir bedeli olduğunu öğreniyorsun. 20 yaşına geldiğinde ise dünya değişiyor. 1789 Fransız devrimi patlak veriyor. Krallar devriliyor, halk ayaklanıyor ve Fransa kaosa sürükleniyor. Tam bu sırada çocukluk kahramanı olan Korsikalı lider Pauli, Fransa'nın tarafında yer aldığın için seni hain ilan ediyor. 1793 yılında gerilim zirveye ulaşıyor. Ailenle birlikte Korsika'dan kaçmak zorunda kalıyorsun. Doğduğun toprakları geride bırakıyorsun. Eski, gıcırdayan bir geminin güvertesinde durup adanın ufukta kayboluşunu izliyorsun. Ve o an anlıyorsun. Artık geri dönüş yok. Bir süre sonra Toulon kuşatması sırasında topçu yüzbaşı olarak dikkat çekiyorsun. Parlak bir plan hazırlıyorsun. Limanı kontrol eden stratejik noktaların ele geçirilmesini öneriyorsun. Topları kusursuz yerlere yerleştiriyorsun. İngiliz donanması limanda tutunamıyor. Şehir teslim oluyor. Ve sen genç yaşta Tuğgeneral rütbesine yükseliyorsun. Bu terfiyle birlikte artık binlerce askeri yönetiyorsun, siyasette dikkat çekiyorsun, daha yüksek maaş ve statü kazanıyorsun, orduda saygınlık elde ediyorsun. Askerler artık senden genç ama tehlikeli derecede zeki komutan diye bahsediyor. 1796'da evleniyorsun ama eşin hakkında söylentiler kulağına gelmeye başlıyor. Ona çaresizce mektuplar yazıyorsun, duygularını döküyorsun fakat içten içe biliyorsun. O artık senden uzaklaşıyor. Adam Avrupa'yı fethediyor ama ilişkiyi kurtaramıyor. İtalya seferinde Avusturyalıları yenerek büyük ün kazanıyorsun. Avrupa artık adını konuşuyor ama savaşlar seni yavaş yavaş tüketiyor. Sonra Mısır seferine çıkıyorsun. Hayalin büyük bir Doğu İmparatorluğu kurmak. Fakat her şey felakete dönüşüyor. İngilizler donanmanı yok ediyor. Askerlerin hastalık ve saldırılar yüzünden birer birer yok oluyor. Ve sonunda ordunu geride bırakıp gizlice Fransa'ya dönüyorsun. Yani teknik olarak ben mi gidip geliyorum yapıyorsun. Bir süre sonra kendini imparator ilan ediyorsun. Artık gücünün zirvesindesin. Ama zirve sandığın kadar huzurlu değil. Aile baskıları, varis meselesi ve bitmeyen savaşlar seni ezmeye başlıyor. 1810 yılına geldiğinde imparatorluğun çatırdamaya başlıyor. İspanya'daki isyanlar büyüyor. Avrupa devletleri sana karşı birleşiyor. Varis baskısı yüzünden Maria Luisa ile evleniyorsun. Ve sonunda bir oğlun oluyor. Hoş geldin Napolyon 2 bebek. Fakat en büyük hatanı yapmak üzeresin. Rusya'yı işgal etmeye karar veriyorsun. 600 bin kişilik dev ordun açlık, dondurucu soğuk ve saldırılar yüzünden yok oluyor. Moskova yanarken sen de içeriden çökmeye başlıyorsun. Fransa'ya geri döndüğünde artık eski adam değilsin. Leipzig yenilgisinden sonra her şey dağılıyor. Eski müttefiklerin seni terk ediyor. Mareşal Murat taraf değiştiriyor. Siyasetçiler
arkandan komplolar kuruyor. Generallerin artık seni dinlemiyor. 1814 yılında tahttan çekilmek zorunda kalıyorsun ve Elba adasına sürgün ediliyorsun. Bir zamanlar Avrupa'yı yöneten adamdın. Şimdi ise küçük bir adada yalnız başına yaşayan düşmüş bir hükümdarsın. İmparatorluğun çökmüş durumda, ailen senden uzaklaşmış, kaybettiklerin zihnini kemiriyor. Yıllar sonra artık bir imparator değil bir mahkumsun. İngiliz valisi Hudson seni sürekli aşağılıyor. Hareketlerini kısıtlıyor ve eski dostların ya ölmüş ya da seni unutmuş durumda. Sonra hastalanıyorsun. Şiddetli öksürükler başlıyor. Karnındaki ağrı dayanılmaz hale geliyor. 5 Mayıs 1821'de 51 yaşında yalnız başına hayata gözlerini yumuyorsun ve son sözlerin ise şunlar oluyor. Fransa, ordu, Josephine. Düşmanların seviniyor. İmparatorluğun dağılıyor. Mirasçın oğlun Napolyon II ise genç yaşta kaybediyorsun. Ve sonunda anlıyorsun. Napolyon olmak her yükselişte ihanete, kayba ve yalnızlığa biraz daha yaklaşmak demekti. Korsika'daki doğumundan Saint Helena'daki son günlerine kadar hayatın, savaş, acı ve hayal kırıklarıyla dolu uzun bir yürüyüşe dönüştü.